Lübnan hükümeti WhatsApp, Facebook, Messenger ve FaceTime gibi görüntülü konuşma yapılabilen uygulamalarda iletişim vergi oranlarını yükseltince Lübnan sokakları son yılların en büyük protestolarına sahne oldu. On binlerce insan meydanlara döküldü. Akdeniz'in doğu kıyısında bir Orta Doğu ülkesi olan Lübnan adını Akdeniz'e paralel uzanan Lübnan dağlarının zirvelerindeki karların yıl boyunca erimemesi sonucunda Fenike dilinde beyaz karlar ülkesi anlamına gelen Lebanon kelimesinden almıştır. Doğusunda ve kuzeyinde Suriye, güneyinde İsrail, batısında ise Akdeniz'e kıyısı olan ülke 10.452 km² yüz ölçümü ile Tokat ilimiz kadar bir alana sahiptir. Ülke Lübnan Dağları, Anti-Lübnan Dağları, Beka Vadisi ve Akdeniz kıyıları olmak üzere 4 fiziki bölgeden oluşmaktadır. Kıyı bölgelerinde tipik Akdeniz iklimi görülen Lübnan'da doğuya doğru gidildikçe yükseltinin artmasıyla beraber yağışlar da azalmaya başlar. Para birimi Lübnan lirası olup bir Türk lirası yaklaşık 262 Lübnan lirasına denk gelmektedir. Ülkenin en kuzeyi ile en güneyi arası otomobille yaklaşık 5,5 saat sürmektedir. Türkiye ile Lübnan arasında saat farkı bulunmamaktadır. Türkiye'nin en güney ucundaki ili olan Hatay'ın Cilvegözü sınır kapısından Lübnan yaklaşık 341 kilometre olup otomobille ortalama 5,5 saatte gidilebilmektedir. İstanbul'dan uçakla 1,5 saat mesafede olan ülkeye Türkiye'den hemen hemen her saat uçuş bulabilirsiniz. 2015 yılına kadar Mersin'in Taşucu ilçesinden Lübnan'ın Tripoli şehrine haftada 2 gün 10 saatlik bir yolculukla ulaşılabiliyordu. Türkiye'den sonra en fazla mülteciye sahip olan ülkede 1 milyondan fazla Suriyeli ve 400 binin üzerinde Filistinli sığınmacı yaşam mücadelesi vermektedir. Ülkenin resmi dili Arapça olmasına karşın halkın büyük bölümü uzun yıllar Fransız mandası altında yaşadığı için Fransızca bilmektedir. Ülkede yabancı dil eğitimi anaokulunda başlamakta olup Fransızcadan sonra en yaygın konuşulan ikinci yabancı dil İngilizcedir. Bunun dışında Türkçe ve Ermenice en yaygın kullanılan diğer dillerdir. Lübnan bayrağı 2 kırmızı ve 1 beyaz şeridin ortasında bulunan sedir ağacının simgesinden oluşmaktadır. Kırmızı şeritler ülkenin bağımsızlığı için akmış olan kanı, beyaz şeritler ise barışı ve Lübnan dağlarında bulunan karı, sedir ağacı ise edebiyatı ve istikrarı temsil etmektedir. Lübnan bayrağı dünyada üzerine ağaç simgesi bulunan 5 ülkeden birisidir. Ülke dini bakımından oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu karmaşıklık siyasi, ekonomik ve sosyal yapıya da yansımış durumdadır. Halkın %59'luk büyük bir kısmını Müslümanlar oluşturmakta, Müslümanların ise %60'ı Şii, %40'ı ise Sünnidir. %30'luk kısmını ise Hristiyanlar oluşturmakta. Hristiyanlar da kendi işlerinde Maruniler adı verilen Arap Katolikler, Grek Ortodokslar, Grek Katolikler ve Ermeni Ortodokslar gibi farklı mezheplerden oluşmaktadır. Lübnan'ın içinde bulunduğu karmaşık toplum yapısı onu oluşturan mimariye de yansımış durumdadır. Aynı meydanda Müslümanlara ait bir cami ve Hristiyanlara ait bir kiliseyi yan yana görebilirsiniz. 2016 yılında Birleşmiş Milletler tahminine göre Lübnan'da nüfus 6 milyon civarındadır. Nüfusun %95'i Arap, %4'ü Ermeni ve %1'i ise diğer etnik gruplardan oluşmaktadır. 18 milyon Lübnanlı'nın ise ülke dışında dünyanın çeşitli yerlerinde yaşadığı bilinmektedir. Bugün Lübnan'da 18 farklı mezhep bulunmakta ve 1932 yılından beri ülkede nüfus sayımı yapılmamaktadır. Bunun nedeni herhangi bir mezhebin sayı olarak diğerinden fazla gelip oluşabilecek bir mezhep çatışmasını engellemektir. Mezhep karmaşıklığı siyasi yapıyı da aynı oranda etkilemiştir. Lübnan, parlamenter sistemle yönetilen bir ülkedir. Parlamentoda bütün mezheplerin adil şekilde temsil edilebilmesi için Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyanlardan, Başbakan Sünni Müslümanlardan, Meclis Sözcüsü Şii Müslümanlardan, Başbakan Vekili ve Meclis Başkanı ise Rum Ortodokslardan seçilmektedir.
Türkiye-Lübnan ilişkilerinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. 1943 yılında ülke bağımsızlığını ilan ettiğinde onun bağımsızlığını tanıyan ülkelerin başında Türkiye geliyordu. Ama geçen yıllarda Lübnan ve Türkiye ilişkileri çok da parlak seyretmedi. Öyle ki Asala ve PKK gibi terör örgütleri yıllarca Lübnan'ın kuzeyinde Beka Vadisi'nde eğitim almış ve büyümüşlerdi. 2004 yılında Başbakan Refik El-Hariri'nin Türkiye ziyaretine kadar iki ülke arasında oldukça soğuk rüzgarlar esiyordu. Ama şu anda vatandaşlar ülkeler arası geçişlerinde vizeler kalkmış durumda. Hatta 2010 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyrut'ta bir miting bile düzenledi. İç savaş yıllarında Türkiye, Lübnan Büyükelçiliğini kapatmayan nadir ülkelerden biridir. 2018 yılında 1 milyon Lübnanlı Türkiye'ye ziyarete gelmiştir. Ülke nüfusunun 6 milyon olduğu düşünülürse her 6 kişiden biri Türkiye'ye gelmiş demektir. Lübnan'da 30 bini Mardinli, toplamda 50 bin civarında Türk yaşıyor. 1950'li yıllarda başlayan Mardinlilerin göçünün çoğunluğu ekonomik nedenlere dayanıyor. Lübnan, 7000 yıllık tarihiyle birçok savaşa, dine, uygarlığa ev sahipliği yapmış kadim bir ülke olarak kabul edilmektedir. Bugün kullandığımız alfabenin ilk temelleri Fenikeliler zamanında bugün Cübeyl olarak bilinen Byblos kentinde atılmıştır. Denize ilk indirilen gemi yine Fenikeliler tarafından bu topraklarda yapılmıştır. İngilizce ismi Byblos olan İncil'in ismini bu şehirden aldığı da düşünülmektedir. Tevrat'ta tam 75 kez Lübnan ve Lübnan'daki sedir ağaçlarından bahsedilmiştir. Asurlular, Babiller, Persler, Makedonyalılar ve Romalılardan sonra 643 yılında Hz. Ömer'in halifelik döneminde fethedilen Lübnan, Şam eyaletine bağlanmıştır. 1516 yılında Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sonucunda Osmanlı sancağı olan Lübnan, 1918 yılı 1. Dünya Savaşı sonuna kadar 402 yıl Osmanlı egemenliği altında kalmıştır. 1918 yılında Fransız mandası altında yönetilmeye başlamış, 1941 yılında manda rejimi altında bağımsızlığına izin verilmiş ve 1943 yılında Lübnan Milli Paktı kabul edilerek tam bağımsızlığı ilan etmiştir. Bu pakta göre Lübnan kendini Batı'yla iyi ilişkiler kuran Arap devleti olarak tanımlamıştır. Bağımsızlıktan sonra toparlanmaya başlayan Lübnan'da iyi gelişmeler yaşanıyordu. Nüfusun kozmopolit oluşu ve Orta Doğu'nun finans merkezine dönüşmesiyle 1960'lı yıllarda Doğu'nun İsviçre'si diye anılmaya başlanmıştı. Arap dünyasında özel radyo ve televizyon yayınına izin veren ilk ülke oldu. Tarih boyunca 7 kez yerle bir edilmiş ama her defasında yeniden toparlanarak güçlü bir merkez olmayı başarmış bir şehir olan Beyrut, bir kez daha Orta Doğu'nun en imrenilen kenti, en önemli kültürel, turistik merkezi konumundaydı. Plajları, barları, kafeleri, restoranları ve tarihi mekanları ile Doğu'nun Paris'i diye anılıyordu. Ta ki 1975'te ülkede iç savaş başlayana kadar. ...14 Mayıs 1948 yılını gösterdiğinde İsrail Devleti Orta Doğu'da bağımsızlığını ilan etmişti. Batı ve Araplar arasında gerginliği doruk noktasına çıkaran bu gelişme sonucunda aynı tarihte Arap Birliği İsrail'e savaş ilan etmiş, Lübnan'da Arapların yanında savaşa dahil olmuştu. İsrail'in savaşta galip gelmesi sonucunda İsrail topraklarını Filistin aleyhinde genişletmiş ve ülkede 400 bin kadar Filistinli vatandaşı Lübnan'a sığınmıştı. Etnik grup ve mezhep bakımından karmaşık bir yapıya sahip olan Lübnan'a Filistinli mültecilerin gelmesi mezhepsel dengeleri değiştirmişti. Hristiyanlar ve Müslümanlar arası gerginlik sürekli artıyordu. 13 Nisan 1975'te Beyrut'taki Aziz Marina Kilisesi'nin önünde Filistinli mültecileri taşıyan bir otobüse Hristiyan milisler tarafından düzenlenen saldırı sonucu iç savaşın fitili ateşlenmiş oldu. Saldırıda işlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu 27 kişi hayatını kaybetmişti. Soğuk Savaş dönemine denk gelen Lübnan İç Savaşı dünyada farklı güçler tarafından desteklenmeye başlanmıştı. Savaş Lübnan'da yaşanıyor ama başrollerde Suriye ve İsrail vardı. Onların da arkasında Amerika ve Rusya. İç savaşta yaşanan en kanlı sahne 16 Eylül 1982'de başlatılan ve 3 gün süren Sabra ve Şatilla kampında yaşandı. Beyrut'un batısında yaklaşık 20 bin Filistinli mültecinin yaşadığı Sabra ve Şatilla kampında İsrail'in desteklediği Lübnanlı aşırı sağcı Hristiyan milis grupları katliama başladı. 3000'den fazla Filistinli mülteci hayatını kaybetti.
Lübnan'ın başkenti Beyrut, iç savaş nedeniyle Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştı. Batı tarafın hakimiyeti Müslümanlarda, Doğu tarafınki ise Hristiyanlardaydı. 1989 tarihine gelindiğinde Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde taraflar arası ateşkes imzalandı ve 1991 yılında çıkarılan genel af ile silahlar tamamen bırakıldı. Hizbullah yani Allah'ın Partisi 1982 yılında Güney Lübnan'da İsrail'i ülkeden çıkarmak için kurulmuş silahlı bir örgüttü. Hizbullah bugün başta Amerika olmak üzere birçok devlet tarafından terör örgütü olarak tanınıyor. Ama Beyrut'ta kendilerine ait güçleri, hastaneleri, güçlü bir yapılanmasıyla neredeyse devlet gibi bir örgüt olmuş durumda. Şu anda Lübnan parlamentosunda siyasi olarak bulunan Hizbullah, parlamentonun da en etkili partisi konumunda. 7 yıl süren ve 2000 yıllarında 2 kez başbakan olan Refik el-Hariri'ye 2005 yılında düzenlenen bombalı suikast sonucunda gerginlik yeniden artmaya başladı. Mezhep farklılıkları nedeniyle ayrılıkların oluşmasını değil, halkın ortak bir toplum yapısı altında toplanması gerektiğini söyleyen Hariri, halk tarafından benimsenmiş, sevilen bir liderdi. Suikastin sorumlusunun Suriye olduğunu düşünen halk protesto ve gösterilere başladı. Baskı sonucunda Suriye lideri Beşir Esad, Lübnan'da bulunan Suriye askerlerini tamamen çekmek zorunda kaldı. Refik el-Hariri'nin oğlu Saad el-Hariri, babasının ölümünden sonra partinin başına geçti ve 2016 yılında başbakan olarak seçildi. Babasına düzenlenen suikastten 14 yıl sonra Lübnan Başbakanı olarak Beşir Esad'la el sıkışan Hariri'nin sonrasında söylediği sözler çok çarpıcıydı. Suriye Başkanı ile el sıkışmam hayatımın en zor anlarıydı. Çünkü babanızın katiline ait bir eli sıkmak kolay değil. 2017 yılının sonlarına doğru Saad el-Hariri başbakanlıktan istifa ettiğini açıkladı. Aynı dönemde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman bir av partisi için Saad el-Hariri'yi Suudi Arabistan'a davet etti. Ancak 17 gün boyunca Hariri'den haber alınamadı. Görgü tanıklarının iddiasına göre Hariri Suud havaalanında yaka paça gözaltına alınmıştı. 17 gün boyunca ne olduğu kimse tarafından bilinmiyor. O da kimseye bir şey anlatmıyordu. Tek bilinen Suudlar tarafından 17 gün boyunca rehin tutulduğu ve Lübnan'a geri döndüğünde istifasını geri aldığını açıklamasıydı. Orta Doğu'nun karanlık siyasetinde 17 gün hala bir sır olarak saklanıyor. Son günlerde Orta Doğu'nun karmaşası bir türlü bitmeyen ülkesinde yine hareketlilik söz konusu. Uzun yıllar savaşla mücadele eden halk, savaştan sonra da alım gücünün sürekli düşmesi ve ekonomik krizlerden bir türlü çıkmamasının nedenini hükümetin uygulamış olduğu başarısız politikalar olduğunu düşünüyor. Saad el-Hariri'nin başında bulunduğu hükümetin internet iletişimi için alınan vergilerin günlük 20 sente çıkarması için hazırlanan yasa tasarısı halk tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Protestoların büyümesi üzerine İletişim Bakanı Muhammed Şukayn, WhatsApp uygulaması üzerinden alınması düşünülen vergi kararından vazgeçildiğini söylemesine rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler hızla büyümeye devam ediyor. 17 Ekim 2009'da başlayan protestoların 13. gününe gelindiğinde başkent Beyrut'un Riyad el Sulh meydanında halk hükümeti devirecek sloganlar atılmaya başlandı. Hükümet Başkanı Hariri, 13 gündür süren protestolar sonucunda istifasını Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a sunacağını duyurdu. Ülkedeki güvenlik ve yaşam tehlikelerine karşı korumak için insanların sesini dinlediğini ve çıkış yolları aradığını söyledi. Hariri ayrıca çıkmaz bir yola girdiklerinde sözlerine ekledi. Bu videoda sizlere Orta Doğu'dan küçük bir pencere açmaya çalıştık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamı gelsin diyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.